Merhaba arkadaşlar, ben Age of Tactics. Yeni serverda başladığımız oyunun 3. videosu bu. Part 3 olarak devam ediyoruz yani. Şimdi neler yaptığımızı birlikte bir gözlemleyelim istiyorum. Farkındaysanız en son 12 seviyeydi kasaba merkezimiz falan. Şu an 14 seviyeye yükselttim her şeyi ve 15'e doğru gidiyor. Şeyleri bekliyorum, yardımları bekliyorum. Gelmiş. Size 17. seviyeye kadar hızlandırmaları kullanacağımı söylemiştim. Şu an imparatorluk çağına geçtik zaten gördüğünüz üzere. Şöyle imparatorluk çağına da birlikte geçiş yapalım. Kaynaklarda daha bir sorun yaşamadım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım yani. Şöyle geçelim. Böyle bir animasyon verdi. Atlıyorum burayı. Tamam. Şu an 15 seviye, kasaba merkezimiz 15 seviye oldu. Hemen şöyle yapıyorum ben. Örnek veriyorum, yükselt diyorum. Ne gerekiyorsa bu sağ altta, mesela surlar ve hastane diyor ya. Hastanem 13 seviyeye kalmış. Şunu hemen basıyorum. Bu kaynağım yetersiz. İşte kaynağımız şu an tükendi. Tamam. Hemen bu kaynak tükendiğini gördüğüm anda toplamaya gönderiyorum birlikte. Ve toplamayla ihtiyacımı karşılayıp devam ediyorum basmaya. Örnek veriyorum, şu an altınım ve taşım yetersizdi. Şöyle basit bir yere göndereyim. Önemli değil. Şimdilik örnek olsun diye gönderiyorum bu arada. Şunu da gönderelim. Tamam. Şimdi genel bir bakış yapacaksak neler yaptığımı gözlemleyelim beraber. Üniversitenin içine girmek istiyorum öncelikle araştırmalarıma. Araştırmaları zaten şu kısmı birlikte gözlemlemiştik arkadaşlar. Şu en başta kısmı. Burayı 5 seviye yaptığımı, bunları neden 1 seviyede bıraktığımı söylemiştim. Tekrar edeyim isterseniz. Bunları 1 seviyede bırakma sebebim bazı etkinliklerle, mesela ittifak görkemi etkinliği geldi. 5 tane araştırma yapın diyor. Şak 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 hemen yaparız bunları burada. Bakın 4 dakika falan. Bunları da o sebeple bırakıyorum. Ama yine bu kısımda şeyden bahsetmiştim. Örnek veriyorum. Ben mesela bu hesapta süvaride gideceğim. Guan Yu kasacağım. Süvari gidecekseniz beşleyebilirsiniz demiştim. Ama ben onları etkinlik dahilinde yapmak istiyorum. Bakın bunları da yine 3'er seviye yaptım. Konuşlandırılabilir birlikleri 1 seviye yaptım ve geliştirdim. Şimdi bu kısımdan devam ediyorum. Burada hızlandırıcılarımı bekliyordum. Onlar da geldikten sonra birliklerimi 4. seviyeye doğru geçireceğim. Fakat bunları yapabilmem için üniversitenin 15 seviye olmasını istiyordu. Şimdi zaten 15 seviyeye çıkmış bulunduk biz de. Bir yandan da arkadaşlar burayı da akabinde götürmeye çalışıyorum. Şimdi burası çok önemli mi? Aslında yani tabii ki önemli. Neden var yani o zaman burası? Ama burada bazı noktalar daha önemli. Örnek veriyorum şunlar. Şurada inşaat hızı ve araştırma hızı 1 dedikleri nokta çok değerli. Şunlar da o şekilde keza. İlerleyen süreçte 3. partisi de var bunların. Öncelikle zaten burası sona geliyor. Yani şuraya geldiğinizde zaten kafanız rahatlamış olur ama burası biraz süre götüreceği için hızlandırıcılarımızda biz önce bir noktada askerlere fokuslanabiliriz yani. Araştırmalar bu şekilde. Birlik eğitimlerini şöyle yapıyorum. Şuradan göstereyim. Birlik ayrıntıları dedim. Bakın farkındaysan şurada mızraklarım var da şu an onlar konuşlandırılmış. Şu üstteki iç kalede kısmına bakalım. Bakın en fazla süvarim var. Ben süvari kasacağım için daha çok etkinlikler de dahilinde süvariden devam etmeye çalışıyorum. Hangi etkinlik? Örnek veriyorum. Şurada ittifak görkemi diye bir etkinlik alanımız mevcut. Burada odun toplama görevimiz vardı. Şunu da hemen bir odunu göndereyim. İttifak görkeminden devam edeyim. Şunu da göndermiş olayım. Unutmadan, çünkü günü dolduracağız. 24 dakika kaldı gün bitimine. Pardon. Şu ittifak görkemi görevine bakıyorduk. İttifak görkemi görevinde burada örnek veriyorum. Birim eğitim görevi veriyor. Şu an vermemiş. Şu an gözükmüyor. Hızlandırıcı kullanma gibi bazı görevler var ve burada bir sıralamaya yerleşiyorsunuz. Ben 22. sıraya yerleşmişim. Yani serverda bayağı geride olmama rağmen 22. sıra bence iyi şu an. 22. sıra ödülleri şu ittifak ödülleriymiş. Şurada kişisel ödüllere bakalım. Kişisel ödüllerde mesela bakın 22. olduğum takdirde 45 tane efsanevi beceri parşömeni alacağım. Harikulade. Ayrıyeten de zaten bakın ganimet eksiğim vardı. Ganimetler de elime gelmiş olacak. Yani etkinliklerde biraz boy göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Böyle aktiflik sağladığınız takdirde hesabınızın adını duyurmuş olursunuz diğerlerine. Gücünüzü, yani sadece güçle değil stratejiyle de yapabildiğinizi göstermiş olursunuz. Hem de bu aldığınız ödüller sizi daha da ileriye taşır. Savaşçı denemesini ilerletemedim. Yardımları da isteyemedim. Biraz geç kaldım. Buna yetişemedim arkadaşlar. Ama şu son 20 dakika içinde bunu biraz ilerletmeye çalışacağım. En azından bir 10-15'e kadar getireyim. Fakat askerlerimin gücünün yeteceğini düşünmüyorum. Birazdan askerlerin de detaylarını göstereceğim size. Çarkı çevirmiyorum çünkü Atilla'yı bekliyorum. Atilla'da çevireceğim. Süvari komplarını bekliyorum yani. Burada bir kahraman projesi etkinliği geldi. Bizden beklediği şey madalya kullanmamızı istiyor. Yani şuradan çok bir şey kullanmadım. Sadece şuna 2
2 diş açtım. Şöyle bıraktım. Bunları dahi kullanmıyorum arkadaşlar. Kudretli Valide falan kullanırım diye bekliyorum. Yıldızlar çünkü benim için çok önemli değil şu an. Bu arada farkındaysanız 31.650 imparatorluk parası topladım. Yani harcadığım miktar bayağı az. Bakın burada farkındaysanız imparatorluk parası harca görevi var. 40 harcamışım sadece. Yani harcamıyorum. Kesinlikle biriktirme fokuslu devam ediyorum. Çünkü onlarla çark çevireceğim. Bu 40 taneyi de yanlışlıkla büyük ihtimalle Doruk'ta satın aldım. Şu göstereyim onları da. Biraz daha detaylı göstermeye çalışıyorum. Şu sağ üstte artıya bastığınızda 2 tane daha hak alabiliyorsunuz. Oradan aldım sanırım. Birlik detaylarına girecek olursak arkadaşlar bakın 45 seviye 50 seviye yaptım. Josephine 45, Derek 50 seviye şu an. Yani şu an 55'e kadar çıkarabiliyorum. Fakat TP'lerim biraz yetersiz kalıyor. Hammurabi ile Kraliçe Dido'yu da bastım. Bu arada söylemiştim size. Josephine değil ama Hammurabi'yi sıfırlayacağım. Büyük Darius'u, Kraliçe Dido'yu, Kral Deri'yi sıfırlamayacağım. Bu arada Kral Deri'yi aldık. Nasıl aldık onu da göstereyim. Yin Sushin de açıldı. Jenne Dark'ı zaten geliştirmiyorum. O kendi kendine kabile kestikçe gelişmiş oluyor. Şöyle devin kükremesi etkinliği geldi burada gördüğünüz üzere. Buradan Kral Deri'yi açabiliyorsunuz. 10 kere lejyon başlattığınızda açabiliyorsunuz. Ve aşağıda takım üyelerinin aldığı ödüllere de 20 kere katılırsanız şöyle seferberlik açıyorlar. Şu an açık var mı? Şu an açık yok. Kabile kestikçe devin hazinesi kasasından kazanıyorsunuz ve şu kara sancak ya da devin bronz mızrağıyla bu seferberlikleri siz de başlatabiliyorsunuz arkadaşlar. 10 kere başlattığınızda bunu almış oluyorsunuz. Bunu tamamlamış oluyorsunuz. 20 kere de arkadaşlarınızla katılıp 20 tane derik madalyası toplayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten şöyle görüyorsunuz. Arkadaşlarınız barbar dev ya da kara sancaklılar ağası açıyor. Barbarlarda ikişer tane kazanıyorsunuz. Yani 20'de 20 barbara katılırsanız 40 tane de toplayabilirsiniz. Ben bunları yaptım ve 10 tane açtım deriğimi. Yani birlikler şu an muazzam bir düzeyde değil. Zaten şu 17. seviyeye gelip şu 3. kutuyu da açmaya çalışıyorum. Kasaba merkezini 17 yapınca geleceğini söylemiştim. Daha sonra Herald gelir diye düşünüyorum elime. Bir de Guan Yu ile Guan Yu Herald üçlü yapmaya çalışacağım, onları peş peşe verip Atilla'yı da peşlerine koyacağım diye düşünüyorum. Birlikler bu şekilde. Şu mağazaya bakalım. Mağazada arkadaşlar Erdem'le ilgili bir ilerleme yapamıyoruz. Buradan herhangi bir şey almayın. İmparatorluk parası harcamayın. Bu kısımda daha herhangi bir ilerleme katletmediğim için ödüllerden toplayamadım. O yüzden herhangi bir şey alamadım daha. Ama alırsanız şu araştırma hızlandırıcılarını toplayın derim ben. Şu an şunlara gerek yok. Ciddi savaşlar dönmediği için bunlara şu an gerek yok. Araştırma hızlandırıcılarını almanız yeterli olur. Ganimetleri bence buradan almayın. Puanınız biriksin, daha iyi olur. Arenadan kesinlikle direkt olarak sarı kafaları almamız gerekiyor zaten. İlerleyen süreçte sadece bunları almanız bile yeterli olur buradan. Akabinde kaliteli altınlardan alabiliriz. Ama diğerlerine çok gerek olduğunu düşünmüyorum ben. İttifak hazinesi kısmında arkadaşlar tabii ki de araştırma hızlandırıcılarını hemen buradan çektim ben. Bir de artık böyle kahramanları biraz daha yüksek seviyeye getirebilmem için TP bonuslarını toparladım. Ada taktikleri bölümündense yine dediğim gibi hızlandırıcıları ve TP'leri almışım. Buradan beceri puanlarını toplayabilirim. Fakat biriksin dedim. Birikmesi bir şey kaybettirmez bana. Parıldayan mağazadan imparatorluk parasını kesinlikle çektim. Hızlandırıcıları çektim. TP'leri aldım ve geri kalanını şu anlık bıraktım. Zaten alabileceğim parıldayan param kalmadı. Bakın mesela biri açtı şu an. Hemen katılıyorum buna. Şöyle bir birlik gönderelim en azından. Arkadaşlar devamında burayı kesinlikle, buradaki görevleri kesinlikle temizleyin. Herhangi bir şey kalmasın. Yani burayı sürekli temizleyerek devam edin. Bir şey bırakmayın burada. Görevleri zaten günlük olarak, yani oyunu oynadığınız takdirde bu görevler tamamlanıyor. Mağazaya belki şu an ilk defa açıyor olabilirim. Yani çok gerek duymuyorum. Burada herhangi bir şey almayacağım için. Yok, sadece şunları böyle toplamak için girdiğim oluyor. Bu doğrudur. İşte dediğim gibi free to play bir seri yapacağız arkadaşlar, bu seriyi. Herhangi bir para yatırmadan neler yapabileceğimizi gördüğümüz bir hesap yapacağım bunu. Şuradan efsanevi geliş görevi alım jetonu almışken size bir şey göstermek istiyorum. Şu kısımda hikaye kısmı var arkadaşlar. Buradan hikayelerin içine girip hikayeleri tamamlayalım arkadaşlar. Bu aşağıdaki ödülleri toplayalım. Buradan güzel bir efsanevi geliş görevi alım jetonları topluyorsunuz. Yani en azından başlangıç seviyesi için bunları toplamamız gerekiyor. Bu jetonlarla da bildiğiniz üzere taverna merkezinden görevi al diyerek buradan toplayabiliyorsunuz.
bazı kahramanları. Ben buradan Guan Yu toplamaya çalışıyorum. Farkındaysanız şu an elimde 9 tane var. Geldiği anda Guan Yu'yu basacağım arkadaşlar. Herald'ı da ilerleyen süreçte elde etmeye çalışacağım ve Guan Yu'nun peşine koyacağım. Çark'ta da Atilla'ya fokuslanarak bir süvari birliği oluşturup o süvari birliğiyle devam etmeye çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu video serisi boyunca eğer kafanıza takılan bir şey olursa, başlangıç düzeyinde herhangi bir şey olursa yorumlarda bana ulaşabilirsiniz. Sadece yorumlarda değil, aşağıda WhatsApp linkimiz var. WhatsApp topluluğumuza girdiğinizde orada yeni başlayanlara özel bir oda daha oluşturdum. O odaya katılarak bana istediğinizi sorabilirsiniz. Genel sohbete de katılabilirsiniz. Fark etmez. Bakayım herhangi başka bir şey kaldı mı? Ada taktiklerinden de bahsedeyim arkadaşlar. Birliklerimi oluşturdum burada. Bakın birlikler leş gibi şu an. Bunlarla giriyorum. Direkt bir meydan oku deyip otomatiğe bırakmaya çalışıyorum ben. Eğer devam edebiliyorsa etsin. Çünkü burada günlük bir şeyler topluyoruz ya. Ödüller veriyor bize. O ödülleri maksimum düzeyde alabilelim yani. Direkt şu şekilde savaşıyorum ve otoya bırakıyorum. Yani olursa olur, olmazsa olmaz diyebilirim burası benim için. Burayı hızlandırarak geçeyim ben. Evet, birliklerimiz o kadar güçsüz ki burada pasif kaldılar arkadaşlar. Çok yavaş kesiyor yani. Böyle olmaması gerekiyor. Şıp şıp buraları halledersiniz. Ada taktikleri de bu şekilde. Burada seviyelerinizi atlattıkça böyle ödüller toplayacaksınız. Burası da önemli yani. En azından 800'e kadar bir getirin. Sonra buranın mağazası da böyle seviye bazlı açılan bazı ürünlerimiz var ve önemli ürünlerimiz var. Tüm seviyeleri burada açmaya çalışacağız zaten. Birlikleriniz ilerledikçe burada da devam etmeye çalışın arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi aklınıza herhangi bir şey takılırsa bana ulaşmak çok kolay. İmparatorluk paralarımızı harcamıyoruz. Unutmayalım bunu kesinlikle. Çünkü çarkta kullanacağız. Ve de ya ben böyle yapıyorum. Kasaba merkezimi 17 yapana kadar hızlandırmalarımı da kullanacağım. Siz kullanmayabilirsiniz ama ben o süreci biraz hızlı atlatmak istiyorum. Ondan sonraki süreçte hızlandırıcılarımı da en kudretli vali etkinlikleri için ya da en kudretli imparatorluk etkinlikleri için biriktirmeye başlayacağım arkadaşlar. Neden valiye saklıyorum? Çünkü vali komutanları önemli. Arkadaşlar bugünlük söyleyeceklerim bu kadardı. Görüşmek üzere. Takipte kalın, taktikle kalın.